Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda yapay zekanın derinlemesine incelemesini göreceğiz. Yapay zeka nedir? Geleceği, etiği vesaire hepsini ele almaya çalışacağız. Kısa kısa ilerleyeceğim. Bunlarla ilgili daha detaylı ilerlemeler belki ayrı ayrı yapabilirim. O halde başlayalım. Yapay zekaya giriş. Yapay zeka, makinelerin daha akıllıca hareket etmesini sağlayan herhangi bir şey, arttırılmış zeka olarak tanımlanır. Yapay zeka, insan uzmanların yerini almamalı, yeteneklerini genişletmeli ve tek başına mümkün olmayan görevleri yerine getirmelidir. İnternet, dağıtılmış bilgi işlem ve IoT, çoğu yapılandırılmamış olan çok büyük miktarda veriye yol açtı. Artırılmış zeka, konunun uzmanlarına ihtiyaç duydukları bilgileri kanıtlarla destekleyerek sağlar. Makineler, zaman alıcı işler yaparak uzmanların yeteneklerini ölçeklendirmesine olanak tanır. İnsanlar tüm faaliyetleri yöneten doğuştan zekaya sahiptir. Makineler ise yalnızca onlara verilenlere sahiptir. Yapay zeka, örnekleri inceleyerek ve girdilere ve istenen çıktılara dayalı makine öğrenimi modelleri oluşturarak öğrenir. Yapay zeka, güce, genişliğe ve uygulamaya dayalı olarak zayıf, dar, güçlü genelleştirilmiş veya süper bilinçli olabilir. Yapay zeka, bilgisayar bilimi, elektrik mühendisliği, matematik, istatistik, psikoloji, dil bilim ve felsefenin birleşimidir. Yapay zeka, karar verme sürecine giderek daha fazla dahil oluyor ve insanlarla toplumu anlamlı şekillerde etkileyerek daha yararlı olduğunu kanıtlıyor. Yapay zeka nedir? Yapay zeka, makinelere insanlar gibi öğrenmeyi, hareket etmeyi ve düşünmeyi öğretmeyi ifade eder. Görüntü ve video analizi, doğal dil işleme, konuşma tanıma ve örüntü tanıma gibi bilişsel ve duysal yeteneklerin makinelere aktarılmasını içerir. Yapay zeka, insan görevlerini artırabilecek veya bazı durumlarda onların yerini alabilecek teknolojiyi yaratmakla ilgilidir. Bazıları için yapay zekanın en önemli yönü düşünme ve öğrenme yeteneğidir. Yapay zeka, algoritmaları kullanarak sorunları akıllı bir şekilde çözmek için bilgi işlem kullanmak olarak tanımlanabilir. Yapay zeka görevleri çok az veya hiç insan müdahalesi olmadan tamamlamak için bilgisayarları kullanan bir araçtır. Sonuç üretmek için verileri manipüle eden karmaşık bir algoritmalar kümesidir. Yapay zeka, kalıpları öğrenerek veya anlayarak verilerden bilgi çıkarmayı içerir. Yapay zeka ayrıca manuel sabit kodlama olmadan verilerdeki kalıpları bulmak için bilgisayarlarda matematiğin kullanılması olan makine öğrenimi olarak da tanımlanabilir. Yapay zekanın etkisi ve örnekleri. Yapay zeka dünyayı dönüştürüyor ve artık kalıcı olarak hayatımızda olacak. 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 16 trilyon dolar eklemesi bekleniyor. Neredeyse her sektörü ve hayatın her yönünü etkiler. Oyun, senaryo yazımı ve veri bilimi gibi çeşitli alanlarda farklı insanlar için farklı şeyler ifade ediyor. Yapay zeka algoritmaları, doğal dil işlemeyi ve insanlar ile makineler arasındaki etkileşimi mümkün kılar. NLP tarafından desteklenen sohbet robotları, sağlık, eğitim ve müşteri hizmetlerinde kullanılıyor. Konuşmadan metne dönüştürme ve konuşma sentezi teknolojilerindeki yapay zeka ilerlemeleri müşteri deneyimini geliştiriyor. Yapay zeka tarafından desteklenen bilgisayar görüşü, nesne algılama ve etiketlemede insanları geride bıraktı. Finans, sağlık ve eğlence gibi çeşitli sektörlerde kullanılıyor. Büyük miktarda bilgiye erişme, insanları taklit etme ve yaşamı değiştiren önerilerde bulunma potansiyeline sahiptir. Ancak aynı zamanda mahremiyet endişelerini dile getirir. Bazı yapay zeka uygulamaları. Yapay zeka, üretim, depolama ve lojistik için işbirliğine dayalı robotik alanında uygulanmaktadır. Tehlikeli ve sıkıcı işleri daha güvenli, daha verimli ve daha etkili hale getirmeye yardımcı olur. Petrol sondajı için kaya örneklerini sınıflandırmak için petrol ve gazda kullanılır. Nadir vakalarla ilgilenen doktorlara bilgi sağlamak için birden fazla kaynaktan bilgi toplar. Teşhise yardımcı olmak için sağlık alanında uygulanır. Kalp seslerini grafiklemek için basit bir stetoskopun dijital bir cihaza dönüştürülmesinde kullanılır. Önceki nesil insan kardiyologlarından öğrenerek doktorlara yardımcı olmak için kullanılır. Petrol ve gaz endüstrisindeki kaya örneklerini sınıflandırmak için bilgisayar görüşü alanında uygulanır. Erişilebilir ve sezgisel hale getirmek için bilgileri bir bulutta merkezileştirmek için kullanılır. Hastaların gerçek zamanlı olarak teşhis edilmesine yardımcı olmak için uygulanabilir. Bilişsel hesaplama. Bilişsel hesaplama, geleneksel programlanabilir sistemlerden farklı olarak bilgi işlemde yeni bir dönemdir. Geleneksel bilgi işlem, matematiksel ilkelere ve kurallara dayalı mantığa dayanır. Ancak büyük verileri ve karmaşık kararları ele almakta etkili olmayabilir. Bilişsel bilgi işlem, büyük miktarda veride yanıtların ve içgörülerin keşfedilmesini sağlar. Bilişsel hesaplama süreci, insan uzmanlığının 4 aşamasını yansıtır: gözlem, yorumlama, değerlendirme ve karar verme. Bilişsel hesaplama,
hem yapılandırılmış hem de yapılandırılmamış verileri işleyebilir. İkincisi, tüm verilerin %80'ini oluşturur. Yapılandırılmamış veriler öncelikle insan tarafından üretilir ve metin, makale ve sosyal medya gönderilerini içerir. Bilişsel sistemler, cümleleri gramer ve anlamsal olarak parçalara ayırarak insan dilinin bağlamını ve amacını anlar. Bilişsel sistemler deyimsel ifadeleri ve kültürel nüansları anlayabilir. Etkileşimler ve deneyimler yoluyla sürekli olarak öğrenir, uyum sağlar ve gelişirler. Bilişsel bilgi işlem, insan uzmanlığını geliştirmek ve büyük verilerden değer elde etmek için güçlü bir aracı temsil eder. Terminoloji ve ilgili kavramlar. Yapay zeka, akıllı davranışın simülasyonu ile uğraşan bir bilgisayar bilim dalıdır. Makine öğrenimi, verileri analiz etmek ve öğrendiklerine dayalı akıllı kararlar vermek için bilgisayar algoritmalarını kullanan bir yapay zeka alt kümesidir. Derin öğrenme, insanın karar verme sürecini simüle etmek için katmanlı sinir ağını kullanan makine öğreniminin özel bir alt kümesidir. Yapay zekadaki sinir ağları, gelen verileri alan ve zaman içinde karar vermeyi öğrenen nöron adı verilen bilgi işlem birimlerinin koleksiyonlarıdır. Yapay zeka sistemleri, algı, hareket ve problem çözme gibi insan zekası ile ilişkili davranışları gösterebilir. Makine öğrenimi algoritmaları büyük veri kümeleriyle eğitilir ve kural tabanlı algoritmaları izlemez. Derin öğrenme algoritmaları, yapay zeka sistemlerinin kararlarının doğruluğunu belirleyerek sonuçları sürekli olarak öğrenmesini ve iyileştirmesini sağlar. Sinir ağları genellikle derin katmanlıdır ve veri kümeleri arttıkça derin öğrenme algoritmalarını daha verimli hale getirir. Veri bilimi, büyük hacimli verilerden bilgi ve içgörü elde etme sürecini ve yöntemidir. Veri bilimi, verilerden anlam çıkarmak için makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi yapay zeka tekniklerini kullanabilir, ancak bu tüm veri işleme metodolojisini kapsayan daha geniş bir terimdir. Yapay zeka, bilgisayarların öğrenmesini ve akıllı kararlar almasını sağlamaya odaklanır. Makine öğrenimi, verileri analiz etmek ve akıllı kararlar almak için bilgisayar algoritmalarını kullanan yapay zekanın bir alt kümesidir. Önceden tanımlanmış kuralları izlemek yerine verileri sınıflandırmak ve tahminler yapmak için modeller oluşturduğundan geleneksel algoritmalardan farklıdır. Makine öğrenimi, dakikadaki atım sayısı, yaş ve cinsiyet gibi verilere dayalı olarak bir kalbin arızalanıp arızalanmayacağını tahmin etmek için kullanılabilir. Makine öğrenimi algoritmaları, veriler ve yanıtlar analiz ederek oluşturulurken, geleneksel algoritmalar, veriler ve kurallar kullanılarak oluşturulur. Makine öğrenimi modeli, sürekli olarak eğitilebilen ve geliştirilebilen geleneksel algoritmaların arkasındaki kuralları ve mantığı belirler. Makine öğrenimi, denetimli, denetimsiz veya takviyeli öğrenim gibi teknikleri kullanarak davranış kurallarını tanımlamak ve ortak kalıpları bulmak için büyük veri kümelerini kullanır. Denetimli öğrenme, bir algoritmanın insan tarafından etiketlenmiş veriler üzerinde eğitilmesi ve daha fazla örnekle hassasiyetini arttırmasıdır. Denetimsiz öğrenme, algoritmaya etiketlenmemiş veriler vermeyi ve kendi kalıplarını bulmasına izin vermeyi içerir. Takviyeli öğrenme, bir makine öğrenimi algoritmasına hedeflerine nasıl ulaşacağını öğrenmesine olanak tanıyan bir dizi kural ve kısıtlama sağlar. Makine öğrenimi modeli, programcının bu modelleri açıkça programlamadan verilerdeki kalıpları bulmak için kullanılan bir algoritmadır. Makine öğrenimi teknik ve eğitimleri. Makine öğrenimi 3 kategoriye ayrılır: denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme ve takviyeli öğrenme. Denetimli öğrenme, bir sınıflandırma modeli oluşturmak için sınıf etiketlerinin kullanılmasını içerir. Denetimsiz öğrenme, kümeleme gibi teknikler yoluyla yapılandırılmamış verilerden sınıf etiketlerinin keşfedilmesini içerir. Takviyeli öğrenme ise kötü eylemleri cezalandırmak, eylemleri ödüllendirmek için bir ödül işlevi kullanılır. Denetimli öğrenme ayrıca regresyon, sınıflandırma ve sinir ağları olarak ayrılabilir. Regresyon modelleri sürekli değerleri tahmin eder. Sinir ağları insan beyninin yapısını taklit eder. Sınıflandırma, ayrık değerlere ve veri noktalarını kategoriler halinde sınıflandırmaya odaklanır. Bir modele eğitme süreci, modelin parametrelerini belirlemek için bir öğrenme algoritmasının kullanılmasını içerir. Veri kümesi, genellikle algoritmayı eğitilmek için kullanılan eğitim seti, sonuçları doğrulamak için kullanılan doğrulama seti ve doğruluk, kesinlik ve geri çağırma gibi metrik yoluyla modellerin performansını değerlendirmek için kullanılan test seti ile eğitim, doğrulama ve test setlerine ayrılır. Derin öğrenme. Derin öğrenme, yapay zekanın bir alt kümesi olan makine öğreniminin özel bir alt kümesidir. Derin öğrenme, beynin yapısının ve işlevselliğinin yapay bir kopyası olan bir sinir ağı oluşturmak için algoritmalar kullanır. Derin öğrenme, yapay zeka sistemlerinin fotoğraflar, videolar ve ses dosyaları gibi yapılandırılmamış verilerden sürekli olarak öğrenmesini ve sonuçları iyileştirmesini sağlar.
Derin öğrenme algoritmaları, yapay zeka sistemlerinde doğal dil anlayışını ve bağlam algılamayı mümkün kılar. Sinir ağı, çıktığı bir katmandan diğerine geçiren çok sayıda işlem birimi katmanından oluşur. Nöral ağlardaki çıktıları girdilere bağlayan katman sayısı ve işlevler, geliştiriciler ve mühendisler tarafından yapılandırılır. Derin öğrenme algoritmaları, resimler ve etiketler gibi açıklamalı örnekler sağlayarak eğitilir. Algoritmalar, sinir ağı arayıcılığıyla örnekleri çalıştırarak ortak kalıpları tespit etmek için değişkenlerin ağırlıklarını ayarlıyorlar. Derin öğrenme algoritmaları, daha fazla veri beslendikçe gelişmeye devam ederek eski nesil öğrenme algoritmalarında bulunan bir sorunu çözer. Derin öğrenme, görüntülü altyazı, ses tanıma, yüz tanıma, tıbbi görüntüleme, dil çevirisi dahil olmak üzere çeşitli görevlerde oldukça verimlidir ve sürücüsüz arabaların önemli bir bileşenidir. Nöral ağlar. Yapay sinir ağı, insan beyninin biyolojik sinir ağından sonra modellenen, nöron adı verilen daha küçük birimlerin bir koleksiyonudur. Sinir ağları, bilinen girdileri istenen çıktıları eşleştirmek için bir dizi eğitim verisi kullanılarak geri yayılım sürecini öğrenir. Bir girdi katmanı, bir veya daha fazla gizli katman ve bir çıktı katmanından oluşan bir sinir ağı ile nöron koleksiyonuna katman adı verilir. Gizli katmanlar, insan beynindeki aktiviteyi simüle eder ve bir aktivasyon fonksiyonu aracılığıyla çıktılar üretir. Algılayıcılar en basit sinir ağı türüdür ve doğrudan bir çıkış düğümüne bağlı giriş düğümlerinden oluşur. Girdi, gizli ve çıktı düğümleri diğer girdiler dikkate alındıktan sonra bir düğüme uygulanan bir ağırlık olan ön yargı adı verilen bir özelliğe sahiptir. Etkinleştirme işlevi bir düğümün girdilerine nasıl yanıt verdiğini belirler ve bir sinir ağının başarısı için kritik bir bileşendir. Evrişimli sinir ağları yani CNN'ler görüntü işleme, video tanıma ve doğal dil işleme gibi uygulamalarda kullanılan çok katmanlı sinir ağlarıdır. CNN'ler bir görüntüdeki basit yapıları algılamak ve daha karmaşık özellikler oluşturmak için bir dizi evrişim yürütür. Tekrarlayan sinir ağları yani RNN'ler sonraki girdileri üretmek için önceki çıktıları hesaba katarak bir dizinin her öğesi için aynı görevi yerine getirdikleri için tekrarlıdır. Yapay zekadaki başlıca uygulama alanları. Doğal dil işleme, insan doğası ve karmaşıklığı nedeniyle yapay zekanın en karmaşık alanlarından biridir. Bilgisayar görüşü, yapay zekada görsel verileri anlamaya odaklanan ve potansiyel uygulamaları nedeniyle önemli kabul edilen popüler bir alandır. Ses tabanlı veri işleme, konuşmayı metne ve metni konuşmaya dönüştürmeyi içeren, birden çok dili ve aksanı destekleyen zorlu bir alandır. Ses verileri yüksek frekanslarda kaydedilen, hava titreşimleri biçiminde olduğundan ve işlenmesi çok fazla veri olduğundan üzerinde çalışmanın zor olduğu kabul edilir. Google ve Microsoft gibi şirketler ses verilerini işlemenin zorluklarını aşmak ve geliştiricilerin işini kolaylaştırmak için hizmetler oluşturmak için çabalıyor. Yapay zekanın ikinci en popüler alanı görsel veri anlama veya bilgisayar görüşüdür. İnsanların bir görme duyusu vardır ve beynin işlem gücünün çoğu görüleni anlamaya adanmıştır. Doğal dil verileri tam anlamıyla değil, kavramsal olarak görüntüleniyor ve bu da makinelerin öğrenmesini karmaşık bir görev haline getiriyor. Ses verisi işleme, birden çok dil ve demografi için destek ve insan dilinin temsil edebileceği sonsuz yollarla uğraşmayı gerektirir. Yapılandırılmış veri anlayışı, yapay zekanın geleneksel tablo verileriyle ilgilenen başka bir alandır. Doğal dil işleme, ses, bilgisayar görüşü. Yapay zeka, doğal dil işleme, konuşma ve bilgisayar görüşü dahil olmak üzere birkaç ortak uygulama alanına sahiptir. Doğal dil işleme, bilgisayarların insan dilinin anlamını anlamasını sağlayan yapay zekanın bir alt kümesidir. Doğal dil işleme, bir konuşmanın içeriğine göre niyeti ve duyguyu belirleyebilir. Konuşmadan metne dönüştürme teknolojisi, bilgisayarların daha kolay işlemesi için konuşmayı metne dönüştürür. Metin okuma teknolojisi, bilgisayarlarla daha doğal etkileşim için metni konuşmaya dönüştürür. Sinir ağları, konuşmayı metne ve metinden konuşmayı teknolojisini daha gelişmiş ve verimli hale getirdi. Bilgisayar görüşü, insan görsel sistemini kopyalar ve bilgisayarların görüntü ve videolardaki nesneleri tanımlamasını ve işlemesini sağlar. Bilgisayarla görme teknolojisi son yıllarda büyük ölçüde ilerledi ve sürücüsüz arabalarda, yüz tanımada ve artırılmış gerçeklikte kullanılıyor. Google Fotoğraflar gibi çevrim içi fotoğraf kitaplıkları, görüntüleri içerdikleri içerik türüne göre sınıflandırmak için bilgisayar görüşünü kullanır. Yapay zeka etiğini tanımlama. İnsanlar karar vermeyi yönlendirmek için etiğe güveniyorlar. Yapay zeka özünde etik inşa edilmelidir.
Yapay zeka etiği multidisipliner bir alandır. Yapay zeka etiğinin 5 ayağı açıklanabilirlik, adalet, sağlamlık, şeffaflık ve mahremiyettir. Açıklanabilirlik, yapay zekanın belirli bir sonuca veya tavsiyeye nasıl ve neden ulaştığını göstermek anlamına gelir. Adalet, bireylere ve gruplara eşit davranmak anlamına gelir. Sağlamlık, istisnai koşulların üstesinden gelme yeteneği anlamına gelir. Sistem hakkında uygun bilgilerin paylaşıldığı anlamına gelir. Gizlilik, insan mahremiyetine ve veri haklarına öncelik vermek ve bunları korumak anlamına gelir. 5 sütun, yapay zekayı etik bir şekilde tasarlamaya, geliştirmeye, dağıtmaya ve kullanmaya ve insan etiği ve beklentileriyle uyumlu olmaya yardımcı olur. Yapay zekayı ve etiği keşfetmek. Yapay zeka etiği, yapay zekanın tasarımı, geliştirilmesi, konuşlandırılması ve kullanımından kaynaklanan etik sorunları ve zorlukları incelemesidir. Bu, sosyologlar, filozoflar, ekonomistler, politika yapıcılar ve yapay zekadan etkilenen topluluklar dahil olmak üzere bir dizi paydaşı içeren sosyoteknik bir zorluktur. Yapay zekanın toplum üzerinde önemli bir etkisi vardır ve tasarımı, dağıtımı ve düzenlemesi hakkında etik sorular ortaya çıkarır. Yapay zeka ekosistemini ve geleceğe yönelik vizyonunu tanımlarken kapsayıcılık gereklidir. Yapay zekanın etik kullanımını yönlendirmek ve inovasyonunun sorumlu olmasını sağlamak için uygun yönergeler ve ilkeler gereklidir. Ayrıca yapay zeka insan zekasının yerini almamalı, onu geliştirmeli, veri ve içgörüler yaratıcılarına ait olmalı ve yapay zeka şeffaf, açıklanabilir, adil, sağlam ve gizliliği koruyan şekilde olmalıdır. Anlayış ve farkındalık oluşturmak, yapay zeka etiğini eyleme geçirmenin ilk adımıdır. Yönetişim ikinci aşamadır ve liderlerin yapay zeka etiğini ölçeklendirmek için yapılar oluşturmasını gerektirir. Üçüncü adım, geliştiricilerin, veri bilimcilerin ve satıcıların etiği nasıl eyleme geçireceğini anladığından emin olarak yapay zeka etiğini işlevsel hale getirmesidir. Bir anlayış ve farkındalık, yönetişim ve operasyonelleştirme temeli, etik yapay zeka geliştirme ve devreye alma için kritik öneme sahiptir. Bu videoda yapay zekaya giriş yaptık. Yapay zekanın ne olduğundan, bazı örneklerinden, alt dallarından ve etiğinden bahsettik. Umarım yapay zekayı anlamanıza yardımcı olan güzel bir video olmuştur. Video benim araştırmalarımdan ve izlediğim videolardan çıkardığım notlar şeklinde ilerlemiştir. Umarım bu oluşturduğum video sizlerin yapay zekayı anlamasına yardımcı olabilir. İçine kendi yorumlarımı katmadım. Sadece teknik bir şekilde anlatmaya gayret gösterdim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.